3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çektikten sonra aynı deliğe 4 adet ikili trabzan yapıyoruz. Yani toplamda 5 tane ikili trabzan oluyor. Üçüncü deliğe batıyoruz. İlmeği ilmeğin içinden geçirerek sabitliyoruz. Tığımızı doluyoruz. Yanındaki deliğe 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üçüncü deliğe ilmeği ilmeğin içinden geçirerek sabitliyoruz. Bir kere daha yapalım. Tığımızı doladık. Hemen ilk ikili trabzanın başına 5 adet aynı deliğe ikili trabzan yapıyoruz. Beş adet ikili trabzan yaptık. İlmeği dolamadan 3. sık iğnenin başına 1, 2, 3 ilmeği ilmeğin içinden geçirerek sabitliyoruz. Bu işlemi bütün sıra boyunca yapıyoruz. Ve en son noktaya gelip bunu sabitliyoruz. Böylelikle toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane çiçeğimiz oluşuyor. Şimdi burada bir işlem daha yapacağız. İlk noktaya 3 zincir çektiğimiz noktaya sabitledikten sonra köşesine şöyle 5 tane zincir sık iğne yapmış, ikili trabzan yapmıştık. Şimdi burada her bir çiçekte 1-2 tane sık iğne, 3. noktasına çiçek başı yapacağız. 2 tane sık iğne yapacağız. O yüzden bunu ilk noktaya sabitledikten sonra aynı noktaya bir sık iğne yapıyoruz. Son noktaya geldik. Şimdi buraya diğer çiçeğin başına bir sık iğne yapıyoruz. Yanındaki noktaya bir sık iğne daha yapıyoruz. Üçüncü olan noktaya önce bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı noktaya bir çakma sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı noktaya bir sık iğne yapıyoruz. Sonra bir sık iğne daha, bir sık iğne daha. Bu bir çiçekte yaptığımız işlem bu şekilde.
Sonra diğer çiçeğe geçerken önce araya ilmeği ilmeğin içinden geçirerek sabitliyoruz. Daha sonra bir sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 5 adet trabzanın tepe noktasına geldiğimiz zaman, yani 3. kısma bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı deliğe bir çakma sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı deliğe bir sık iğne yapıyoruz. 2 adet yine sık iğne yapıyoruz. Şu ara noktaya bunu ilmeğin içinden geçirerek sabitliyoruz. Aynı işlemi bütün çiçeklerde yapacağız. Bir kez daha yapalım. 5 adet zaten 1, 2, 3, 4, 5 adet ikili trabzanın üst noktası var. İlk noktaya sık iğne yapıyoruz. İkinci noktaya sık iğne yapıyoruz. Üçüncü tepe noktasına önce bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı deliğe bir çakma sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı deliğe bir sık iğne yapıyoruz. 2 adet sık iğne yapıyoruz. Diğer çiçeğe geçmeden önce şu noktaya bu ilmeğimizi sabitliyoruz. Bu işlemi bu çiçeğe kadar yapıyoruz. Şimdi son çiçeğe geldiğimiz zaman burada çantanın ön kısmında, kapak kısmında oluşturacağımız düğme için bir ilik yapacağız. 2 tane sık iğnemizi yaptık. Orta kısmına geldiği zaman burada düğmenizin büyüklüğüne göre bir halka oluşturup ilik aynı noktaya onu sabitliyoruz. 2 tane sık iğnemizi de yapıp ilmeği ilmeğin içinden geçirerek bu işlemi tamamlamış oluyoruz. Çantamız ve çantamızın ağız kısmı. Şimdi bu çantamızın birleştirilmesine geçelim. Çantamızın yan kısımlarını birleştirmiştik. Şimdi bu ağız kısmını önce çantanın arka kısmını kapatacak şekilde, ki bu ilik kısmı ortaya gelecek. Yani şu çantamızın şöyle ikiye katladığımızda ilik kısmı tam çantanın ortasına geleceği için bu karşı taraf bizim çantamızın arka kısmını, o arka orta kısmını oluşturacak.
Evet. Bu da tam orta noktasına gelmiş oldu. Arka tarafta da 4 tane. Şimdi bunun dikme işlemini yaptıktan sonra, dikme ve ilik işlemini yaptıktan sonra sap kısmını yapmaya geçeceğiz. Çantamızın dikişini yaptık. Düğmemizi yaptık. Şimdi çanta sapını yapacağız. Çanta sapını istediğimiz şekilde yapabiliriz. Ben burada zincir şeklinde yapacağım. 3 tane ipi tekrardan aynı renk ipi birleştirdik. Bir, iki, 3 zincir çektik. Sık iğne yaptık. Tekrar bir zincir çektik. Aynı noktaya battık. Çanta sapını yapmak için bu işlemleri bitirdikten sonra çanta sapını yapmak size kalmış. Burada ben zincir şeklinde yapacağım. İlk noktaya bunu sabitliyoruz. Bir zincir çekip gerisindeki ilmeğe batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Gerisindeki ilmeğe batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bunu biraz daha büyük tığla da yapmak mümkün. Genişçe bir ilmek alıyoruz. Bir önceki boşluğa batıyoruz. Bu şekilde devam ederek çanta sapını tamamlıyoruz. Böylelikle çantamızı da istenilen sap uzunluğunda yaptıktan sonra çantamızın bütün aşamalarını tamamlamış oluyoruz.
Başka videolarda görüşmek üzere.